Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bizlere. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Nasıl ulaşabileceğiz diye soruluyor. Aşağıdaki link üzerinden bana ulaşabiliyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Ben fincanımı kapatırken kolektife niyetleniyorum arkadaşlar. Sizler de enerjinizi gerçekten güzel bir enerji göndermek ya da kalpten aslında güzeli çağırmak önemlidir. Evrene uyanları hani alın evreninizden enerjinizi toplayın. Baktınız ki fincanınızda sizinle alakası olmayan şeyler çıktı. Bunları da evrene gönderin diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra sizleri yorumlamaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi olmasını istediğiniz bir konuyla alakalı bir haber beklentinizden bahsediyor. Bu sizin için önemli bir konu her şeyden önce. Hep söylüyorum, hep de söyleyeceğim. Yani bir kişinin yüreği elbette ki kanıyordur ama hangimizin yüreği daha fazla kanıyor bunun bir ölçeri yok. O yüzden arkadaşlar siz gönlünüzden geçirdiklerinizi niyetlenin. Fincanımız da bize inşallah doğru bir rehberlikte bulunsun diyorum. Ve gördüklerimi sizlerle paylaşmaya başlayacağım. Bir kere ben öncelikle bizim son zamanlarda yaşamış olduğumuz şu son 15-20 günlerdeki özellikle son zamanlardaki yürek durumu yansır, düşünceler yansır. Ben de görebildiklerime rehberlik ediyorum geçmişinizde başlayarak. Tabii ki de bir 10 sene öncemizden bahseden şeyin adı fal olamaz. Hep söylüyorum bunu. Şimdi E harfinde bir insan var karşınızda duruyor. Ama E harfindeki kişi çok silik çıkmış. Aranızda çok incecik bir yol oluşmuş. Yolun sonunda bıyıklı da bir insan bekliyor gibi. Yani sanki yoldan gelen haber sonrasında bir yola gidilecek belki ama o kişi kesinlikle kendine sizin kadar emin değil. E harfindeki kişi silik çıkmış ya siz hayal kuruyorsunuz. Hani o kişiyle çıkayım, bu kişiyle yapayım diyorsunuz. Ya da arkadaşlar zaten o yola gidilecek ya da o yoldan haber gelmiş ama siz çok size oranla çok daha güçsüz bir insanla yolculuk edeceksiniz. Siz de belki de farkındasınız bu durumun. Şimdi son zamanlardaki son bir aylık belki de son 20 gününüzde çok ciddi anlamda yüreğinizin çok fazla karıştığını görüyorum. Yani tam da dediğim olmuş. Tabii ki de bir fincan 10 sene önceyi gösteremez ama son zamanları muhakkak gösterir. Karışıklıklarınız, iç sıkıntılarınız bir de böyle uzaylı yüzler görünüyor. Belki siz de görüyorsunuzdur bilmiyorum. Ama arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Buradaki bu yüzler sizin adınıza net bir şekilde şunu ifade ediyor. Takip ediliyorsunuz bir defa. Yani yapacak olduğunuz bu yol her neyse sizin için bu gidecek olduğunuz yolda aldığınız kararda yanınızdaki insanın güçsüzlüğü sizin güçlülüğünüz belli ki kişilerce biliniyor ve takip ediliyorsunuz bakın. Bakıyorlar size, izliyorlar sizi. Bunu net görebiliyorum. Kollarınızı açmışsınız artık bir noktada. Yani şey gibi olmuş biraz. Tamam onunla da ben ilgilenirim. Tamam şununla da ben ilgilenirim. Yani boyunuzu aşmış sıkıntılarınız var. Evet bir insan özellikle sizi çok güzel destekliyor. Bakın tam olarak omuzlarında siz varsınız. Siz o insanın omuzlarına çıkmışsınız. Arkadan da gelen bir gemi gibi sizi takip ama geçmişinizden gelen bir mesele bu. Aslında kısmetli olduğunu söyleyebilirim bir gemi görünümünde ama geçmişinizden geliyor yanınıza. Bu da aslında var olan bir durumunuzla alakalı demektir bu. Şimdi açmış kollarınızı resmen alttaki insanlar var. Bakar mısınız? 6 ve Y harfi görüyorum burada. Bir 6 rakamı sizin için önemli. Bir de Y harfi var. Bir kişi sizi net destekliyor. 2 kişi vaka kalmışlar. Bunu net görüyorum. Gömülü kalmış bir anahtarınız çıkmış. Yani sanki sorunlu bir iş meselesi, sorunlu bir ev meselesi olabilir. Şurada bir insanla yani iki insanın kozlarını paylaştığı çıkmış. Kafanızda kuruyorsunuz bu iki insanla kozlarınızı paylaşmayı. Şimdi bugünüze geldiğim zaman işler daha da sizin adınıza renk yani şöyle olmuş. Daha da zorlanmışsınız sanki. Şuradaki hayalet yüzlü insanı görüyorsunuzdur. Şurada iki kişi karşılıklı bakın. Birisi paranın üstüne çıkmış. Şimdi sizin yönünüz gelecek. Karşınızdaki insanın niyeti para. Bu parayla ilgili karşınıza dikiliyor. Arkasındaki bilinmezliğe bakın. Arkasındaki soruna bakın. Yani bu bir borç. Ben bu borcu nasıl ödeyeceğim? Buraları satıp da ödeyeceğim diyor. Belki de kendi sorunu.
Hani sizin hakkınızı alıp kendi borcuyla ilgili bir yere harcamak istiyor. Bu bilinmez. Ama şu kişiyi çok yorduğu aşikar. Karşınızdaki insana göre daha aydınlıktasınız. Ama karşınızdaki insanın sorunu sizin de düşündüğünüzden daha fazla. Gerçi birazcık da kendisi çok fazla büyütmüş. O ayrı bir konu. Neden büyütmüş diyorum. Aslında bakın şuradaki bir çaba var. Arkadan gelecek bir destek var. Şu bilinmezlik bitiyor gördüğünüz üzere. Bıçak gibi de kesiyor. Bir boşluğa giriyor bu kişi. Yani aslında belki de siz burada haklısınız. Tam da sizin de dediğiniz gibi emek vermesi gerekecek. Siz onu cesaretlendiriyorsunuz. Çok çalışırsan bunu satmana gerek yok. Ya da hani hakkımı ver. Sen sonra bunun mücadelesini kendin ver. Burada siz aldatılan, kandırılan gibisiniz açıkçası. Ya da kişi altındaki şu para mevzusunu şöyle gösteriyor. 3 lira borcum var diyor. Arkasındakine bakın kaç 3 lira gibi bir aldatılma, bir kandırılma var. Ve siz de aslında bu işin artık farkında olduğunuz için beni kandırmadan mücadeleni kendin ver diyorsunuz haklı olarak. Yani bir ara siz bu problemli insanı arkanızda bırakmak isteyeceksiniz. Çünkü bu aydınlanma sizin falınız olduğu için şöyle değerlendiriyorum. Sanki siz karşınızdaki insanın sorununu kabul ediyorsunuz artık. Bu insan sorunu. Beklentinizi düşüreceksiniz belki de. Çünkü kişiler sizi destekliyorlar. Yorulmuş bir şekilde zirveye çıkmışsınız. Önünüz aydınlık. Bu kişiyi böyle aşağıdan dolanarak gidiyorsunuz bakın. Yani bu olay olduğu gibi durup siz de böyle altından dolanıp gidiyorsunuz. Yani demem o ki siz bu sorunu olan insanı olduğu gibi kabulleneceksiniz. Birilerinden destek gördüğünüz çok aşikar. Kişinin sorunuyla belki de kişiyi bile geride bırakacaksınız. Bunu yapmanız için bu aydınlanma diyelim ona biz. Bu aydınlanmayı yaşamanıza tam olarak bir 15-20 gün kadar daha var. Yani ben size Mart ayında çok net. Hatta şuradaki uzaylı yüz demek takip ediliyorsun, izleniyorsun. Bir yüz var sana şaşkın bakıyor hayranlıkla, hayretle ya da bir şekilde takip ediliyorsun ama. Çok karşılıklı mısınız? Yani diri diri görüyor muyum o insanla sizi bedeniyle karşılıklı görüyor muyum? Hayır. Ruh olarak, zihin olarak yanınızda diye görüyorum bunu. Haricinde sizin rakamsal işleriniz kalmış. Burada 6Y görüyordum. Burada 5C görüyorum arkadaşlar. Bunların sizler için bir mesajı var. Şuradaki yengeci görüyor musunuz? Kıskaçlarını şöyle yapmış hatta. Şuraya bakın resmen kıskaçlarını tutmuş şöyle yapıyor. Yani sizin bu 5C gibi gördüğüm rakamla alakalı Mart ayında rahatladığınızı, biraz birileri tarafından gözlemlenecek olduğunuzu. Bakın sizde kendi arkanızda çok güzel bir kısmet var ama nasılsın deseler size gidiyoruz işte teker yuvar dersiniz yani. Böyle bir durumunuzun olduğunu görüyorum. Ama sonrasında Mart'ın hele ki sonunda arkadaşlar Mart sonu sizin adınıza bakın parayı arkanıza almışsınız. Bir tane masada bir sandalye üzerine karşılıklı konuşuyorsunuz. Arkanızda koca bir kısmetiniz var. Bununla alakalı bir parça para var. Para geçmişten uzayıp gidiyor. Aynı adamı yine görüyorum. Burada bir erkek var. Burada bir yüz var arkadaşlar. Kaşı gözü resmen. Bir para mevzusu ile ilgili bir ne diyelim ona? İşin içinde maddiyat olduğunu söyleyebilirim ama iş yerindendir ama mirastır onu bilemiyorum. Şimdi siz daha iyi oturacaktır sizde. Sonuçta davalarınız vardır. Tekrardan dava uzar, bir temize yollarsınız gibi bir süreciniz vardır elbette ki. Ama sonuçta oradan çıkacak bir para var. Mart sonu, Nisan ayı gibi. Parayla alakalı bir şey görüyorum. Nedir bu? Sınavınıza geçeceksinizdir. Kariyer için sınavdır, paradır demektir bu. Hani buna benzer değerlendirmekte fayda var. Ama ben Mart bitiminde sizin net bir şekilde dışarıdan gelecek olan bir destekle de var olan geçmişinizden gelen bir konuyla ilgili netleştirme enerjisiyle alacak olduğunuz parayı aldıktan sonra da gücünüzü arkanıza almış. Şurada da bir yüzleşme ortamınızı görüyorum. Nisan ayında yüzleşeceksiniz siz ya. Nisan sizi korkutmasın diyeceksiniz ki kaç ay var daha. Şu Şubat artık bitecek. Mart'ı atlatacaksınız aslında. 1,5 aylık bir döngü o aslında. Çok uzak bir vadede de değil. Çünkü Nisan ayınızda dengelerinizi ama siz almışsınız parçayı. Şey gibi aslında bu. Hani almanız gerekeni almışsınız. Burada destekler görmüşsünüz de karşı tarafa hani alamam diyordun. Hani bak gördün mü kendinizi ispatlama. Bir etekteki taşları dökme var orada arkadaşlar. Yani başlatacaksınız o enerjiyi. Her neyse alacaksınız oradan. Hak yerini, adalet yerini buldu diyeceksiniz. Ben bunu Nisan itibariyle görüyorum arkadaşlar açıkçası. Bakalım hak yerini bulduktan sonra karşı tarafa hani bak alamam diyordun alıyorum bak gördün mü dedikten sonra neler söylüyor bize önümüzdeki süreçler.
Siz baya baya bu kafanızı takmışsınız bu parasal mevzuya. Tabii ki de haklı olarak takmışsınız. Çünkü bu sizin aslında hak edişiniz ve birisinin net bir şekilde hakkınıza el koymaya çalışması, hakkınızı ihlal etmesi aslında. Dolayısıyla ben burada çok net, temiz görmekteyim. Çok da güzel bir deve gibi de oldu, akıyor. Yani parayla ilgili meseleniz var diyor bu fal bana arkadaşlar. Beklenen para gelir diyorum size. Yani bu falda aldığım enerji bu. Bekliyorsunuz ama o para size de gelecek. Yani bunun 2 2 daha 4 gibi bir şey. Zaten sorun olarak bariz ortada tutuyorsunuz şu an. Yüreğinizin de tam ortasında çıkmış. Şunu söylemek istiyorum. Bu parayla ilgili o düğüm net Mart ayının sonunda dedik. Şimdi iş tarafınıza baktığımda arkadaşlar görüyorum ki aslında işle ilgili bir yoğunluğunuz yok. Yani işle ilgili bir sıkıntınız olmayacak. Var olan düzeniniz tek düze devam ediyor diyebilirim. Konuşuluyor musunuz? Aslında bu konuşulma da şöyle bir konuşulma açıkçası. Halletmiş bak görüyor musun? Hala akıyor yalnız. Durdu dedim ama şöyle bir son şansımı deneyeyim dedim. Evet sizin parayla ilgili mecburi atacak. Yani sizin zaten rızkınız o parayı almak ya da rızkınız o parayı ödemek ya da o para mevzusunu halletmek var yani. Bu sizin hanenizdeki rızık gibi çıkmış adeta hakkınız olan alıyorsunuz diyorum o yüzden. İş tarafınızdaki konuşmalar şöyle ilerliyor. İnatçı olduğunuzda biliniyorsunuz. Size sorsalar ki Ayşe ne iş yapar? Çok inatçıdır o ya her işi yapar. Atıyorum işte. Ali ne yapıyor? Ali'de bir inat var. Ne verirsen yapar. Öyle tanınıyorsunuz siz. Çizgilerinizi belirlediğiniz bir süreciniz elbette ki olacak. Hanenin tam ortasında bir kalabalık var. Bu kalabalık şu para olayından sonra arkadaşlar. Özellikle Haziran ayında bir topluluk var burada. Bir kişi anahtarı kalbinde tutuyor, içinde kesesinde tutuyor gibi bakın. Ve bu bir kişi ayağında, bir kişi de elinde. Yani ayaklarını tutan bir insan var. Birisini sanki bir tehdit ediyor. Bakın ben bunu vermem bak bu anahtar benim. Bu kalabalıkta hani o kadar çok net bir şekilde bu kişi tehlikeli bir kişi. Bu kişi kuruyor. Vermem bak diyor. Elindekini size gösteriyor. Bu sizin ama vermem bak diyor. Bir kişiden de çok ciddi destek alıyor. Bunu da bilin. Tek değil. Ama şuradaki iki insan onu öyle güzel önceden biliyormuş ki zaten yapacağını. Şey gibi ben onu tanıyordum. Bunu yapacağını biliyordum. Önlem olsun diye bunu yaptım. Bu insanlar temizde bakıyorlar bu uyanık insana. Mevzunuz parayla alakalı bir kişinin uyanık oluşu, kalabalığın zaten içinde rahat oluşu. Etekteki taşlar dökülüyor. Ama sonu çok aydınlık olarak görüyorum. Resmiyet var burada yalnız gördüğüm bir de. Yani ben bunu tabii tartışma ya da etekteki taşları dökme ya da hesaplaşmadır diye değerlendiriyorum ama bunun tabii ki de sizin için bir anlamı var. O kalabalık kaygılanmasın boş yere. Tepeden bakan siz misiniz? Sizin falınız tam ortada duruyor. Hane ile ilgili şeyler bunlar. Şunu net söyleyebilirim. Eğer sizseniz bile bir tehlikeli olan o gördüğünüz tehlikeli olduğunu gördüğünüz insanın hamlesini önceden belirleyip kesinlikle bu hamle için planlarınızı kurduğunuzu söyleyebilirim. Gayet de avucunu yalayacak aslında. O para gelecek size. Siz aslında gelemeyeceğini düşünen kalabalık olduğunu sanıyor. Oysa ki siz hamlelerini önceden belirleyecek ve bunu yapacaksınız. Bir tane kadınlar ilgili bir yani şurada bildiğiniz bir rahim bölgesini ifade ediyor. Burada bir devenin kuyruğunda kalmış. Sanki rahim ile ilgili bir para tedavi olmanız gerekiyormuş. Dolayısıyla da aslında sağ olarak görüyorum sadece arkadaşlar. Evet sağ taraf bağlı olarak görünüyor. Sağ yumurtalıkla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilir bu insan. Bunun için bir para çıkartması gerekebilir cebinden diyor bana bu fal. Onun dışında zaten iki kişinin kafa kafaya verdiğini ve şurada resmen ya bakın önü aydınlık bir aşk hayatı var burada. Bu kişi de iki şapka atmış bir zafer kutluyor. Yani bir kişi beni istemezdi ki o sevmezdi ki beğenmezdi ki diyordu belki. Ya da benimle ilgilenmiyor. Ben onu çok isterdim ama benimle ilgilenmiyor diyebilir. Ya da zaten evliyseniz eğer arkadaşlar sorununuz varsa herhangi bir mesele varsa burada erkeğin şapka attığını görüyorum. Yani bir mezun olmak. Yani elde etmek. Yani artık o işin bitirmesi. Borçlarımız bitti mezun olduk. Meselemizi çözdük mezun olduk. Bir şekilde burada bir mezuniyet var.
Ve sonları çok aydınlık. İki kişi de öyle de güzel bir ağız ağza kumru gibi görünüyorlar ki arkadaşlar. Yani evli bir çiftseniz bebek müjdesi para yani diyor ki para bir tedavi olman gerekiyor. Para çıktıktan sonra belki bir bebek elde edebilirsin. Bu falda gördüğüm en temiz yer kariyer hayatınız. Ne iş yapıyorsanız. Beyaz yakasınızdır, nedirse ne yani hani mesleğiniz, konumunuz, mevkiniz, ev hanımıysanız dahi. Ev hanımları şöyle değerlendirmeli bu arada kariyerle ilgili kısmı. Eşinizin bereketi, hanenin bereketi bu. Yani size oğlunuz bakıyorsa oğlunuzdur. Evladınız çalışıyorsa evladınızdır. Hani çalışan kişi kimse, emeklisinizdir, ev hanımısınızdır ya da evde hani emekli bir erkek olarak değerlendirelim. Ek işiniz vardır ama bir şekilde gelir kapınızda bir sıkıntı olmadığını bilin diyor. Yani aslında buradaki kariyer hayatındaki maddi rahatlıkın anlamı bu olmalı arkadaşlar. Ben tabii ki de dilimin döndüğünce rehberlik etmeye çalıştım yine. Her sabah arkadaşlar 10'da, her akşam da saat 6'da. Her gün 2 defa mutlaka aranızda oluyorum. Takip ederek, destekleyerek, yorum yaparak, beğenerek, dinleyerek herkese arkadaşlar destekleri için çok teşekkür ediyorum. Falımın bittikten sonraki olumlama kısmımı herkes dinlemeyebiliyor. Tabii ki de saygı duyuyorum. Ama dinleyen arkadaşlarımdan aldığım enerjiler de çok inanılmaz beni ayakta tutan enerjilerdir. O yüzden teşekkür ediyorum herkese, inanın. İyi ki varsınız Buket Hanım. Çok pozitifsiniz. Biz sizlerden çok pozitif enerji alıyoruz diyorsunuz. İnanın sizlerden aldığım pozitif enerjiyle ben de yoluma devam ediyorum. Sizler de benim için çok kıymetlisiniz. Süreç zaten bizleri yormuşken, bu arada ben bir süredir deyip duruyordum. Bir hesapladım ki koskoca 2 yıldır bir süreymiş o. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi sağlığımızla sınandık ama umuyorum ki son sene. Tabii ki de daha yeni şeylerle de sınanmaya devam edeceğiz. Burada önemli olan sağlığımız yeniden su yolunu bulacak arkadaşlar. Kul kuruyor, kader de gülüyor. Aslında su yatağından gidecek. Biz ne yapsak nafile. Bunun için yarınlarımıza ne olduğumuzu yitirmemeliyiz aslında. Yani kapanmış kapılarımız elbette ki vardır. Hepimiz sınanıyoruz, bunu unutmayın. Ama elbette ki yeni kapılar açılıyor. Belki de daha hayırlı olan açılıyor. Bunu görmek için zamana, yani yarınları görmeye ihtiyacımız var. En yakınlarımızdan aldığımız darbeler çok acıtıyor biliyorum. Herkes tecrübe etmiştir. Buna da inanın tek değilsiniz. Beddua etmeyin. Size tavsiyem sadece. O da neden? Enerjisi dönüyor, dolaşıyor. Sevdiğinden çıkıyor. Bumerang gibi dönüşümü olan bir enerji. Kötü enerjinin dönüşümü olur. O yüzden arkadaşlar siz olun. Kalbinizin enerjisini güzelliklerle doldurun. Herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Güzelliklerle doldurun kalbinizi. En hızlı şekilde hepsi sizi bulsun. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Kesinlikle yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. 3 buket temennisiyle videomun sonuna geldim. Ben bunları düşünüyorum, şifa buluyorum. Umarım sizde de işe yararlar, siz de şifalanırsınız. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.